korkma korkma. Kalk. Kalk. Gel. Çıkar bantı çıkar. Hazır mısın bakalım? Bekliyorum. Ya gelmezse? Not yazdım. Ne yazdın nota? Cumartesi günü muhakkak geldi. Her cumartesi geliyordu zaten öyle değil mi? Neredeyse her hafta gelir. Peki cumartesi gel deyince garip karşılamamış mıdır? Bilmem. Nasıl bilmem? Ağzından bir şey kaçırmadın değil mi? Yazdığım notu gördünüz. Evet gördüm. Dalgınlıkla gözümden bir şey kaçmış mıdır diye sordum. Çünkü karı milletinden korkarım ben. Hem severim hem de korkarım. Boş boğaz olurlar. Gelir aşağıda şimdi bizi görüştüreceklermiş filan der. Ondan sonra al başına belayı. Şu dosyalara bak. Hepsi benim elim, hepsi benim elim. Sanki başka adam yok hoca öyle değil. Var. Var da çalışanların hiçbir şey yok. Hiçbirleri yok. Ben emekli olunca ne yapacaklar? Şap oturacaklar tabii. Otur otur, ayakta durma otur. Karım gelmiş mi? Ayakta konuşma diyorum sana, otur. Daha gelmemiş, haber verecekler gelince aşağıdan. Ne diyordum ben? Ama ben emekli olunca biraz zor bulurlar beni. Gideceğim Bodrum'a.
Bunca yıl vatan memleket için çalıştık. Biraz da yan gelip keyfime bakacağım. Siviller uzaklaştırın. Bak oradaki adamlara bak. Uzaklaştırın onları. O boktan önünde kimse kalmasın. Herifi kıstırdık ama teslim olmuyor her gene. Nereye kaçacaksın? Çıkmışsın damın tepesine. Zorluk çıkaracak. 30 tane polis nereye kaçıyorsun? İnatçılarla acemiler yüzünden biz fırça yiyoruz. Senin işte biraz ona bağlı. Kime? Damdaki kemancı diyorum. Teslim olmazsan ben buradan ayrılamam. Sen de bu odada karınla görüşemezsin. Anladın mı şimdi? Anladım. Heyecanlı mısın? Evet. Doğrusu senin yerinde olmak isterdim. Nasıl? Özlemişsindir karını. Yani ayrılık bu kadar uzun sürünce ne bileyim başkası gibi gelir. Değişik gelir yani. Öyle değil mi? Öyle. Öyledir, öyledir. Kaç yıllık evlisin sen? 7. Çocuk olmadı mı? Olmadı. Senin yüzünden mi olmadı? Karının yüzünden mi olmadı? İstemedik. Sen mi istemedin, o mu istemedi? Sorgun başladı. Ne sorgusu ya? Konuşuyoruz öyle işte. Haklısın. Alışmışım sorguya. Normal muhabbet ederken bile sorguya kaçıyorum. Alıştım sorguya diyorsun yani. Bilmem. Ama artık beni yormuyor. Ne kadar oldu sen buraya geleli? Bugün de 185 gün. 185 gün mü? Vay anasını. Lan daha dün gibi geliyor bana ya. Ne çabuk geçti. Çabuk geçti. Ne geçtisi lan? Nereye geçiyor? Daha dur yeni başladık. Sen böyle inadı sürdürürsen bir 185 gün daha geçer. Size de bıkkıltı gelmiştir. Sen bize ne bakıyorsun? Bizim mesleğimiz bu. Asıl sen söyle, sen bıkmadın mı? 185 gündür sizden başka kimseyi görmedim. Vay be. Vallahi insan delirir ya. Ben 2 gün evde yalnız kalayım. Gelirler bana. Ota boka kavga ederim. Öyle kadınsız hayatta. Demek gece gündüz karını düşünüyorsun öyle mi? Öyle. Utanma biz bizeyiz. Söyledim ya salı günü bir daha mı söyleyeyim? Söyledin de ben sordum da söyledim. Ben sormasam söyler miydin? Söylemezdin değil mi? Söylemezdim. Doğru, cesaret edemezdin. Çünkü beni düşmanın gibi görüyordun. İnsan düşmanına içini döker mi? Bizi merhametsiz, acımasız hayvanlar gibi görüyorlar biliyorum ama biz de insanız oğlum. Anlarız insan halini. Hem sorguya çekerim hem de düşünürüm nesi var bunun diye. Sen ne düşündün geçen gün? Dedim bunun bir derdi var, bir sıkıntısı var. Takıldı bir yere ama nedir diye düşündüm. İyi oldu kendine açılman. Nelerini gördük biz. Ben öyle düşünmemiştim. Ha biliyorum. Beklemiyordum benden böyle bir iyiliği. Yine de beklemiyorum. He? Beklemiyorum yine de. Nasıl ha? Oğlum karından not yaz. Seni cumartesi gün görüştüreyim diyen ben değil mi? Şimdi onun için çağırmadı mı seni buraya? Bilmem. Nasıl bilmem lan?
Oğlum kapıya haber bırakan ben değil miyim? Bekletin karısını göndermeyin diyen ben değil miyim? Daha ne istiyorsun? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nankörsün lan sen. Bana iyilik etmek istiyorsanız suçsuz olduğumu kabul edin, gideyim buradan. Oğlum iş başka, insanlık başka. Sana insanlık da yaramıyorsa peki siktir git yerine, aynı aşağı. Karın da beklemesin gitsin. Hadi. Bunu yapmayın bana. Karına not yaz. Cumartesi günü gelsin dediğiniz salı gününden beri gerilmiş tel gibiyim. Bütün ruhumla bu anı bekledim. Siz de erkeksiniz. Anlarsınız bu durumu. Yıkmayın beni. Cumartesi. 5 gündür ha. 5 gündür hep bunu mu düşünüyorsun? Hep bunu düşün. Hep bunu. Anlat biraz ya, nasıl düşündün? Gözünün önüne mi getirdin? Gözümün önüne getiriyorum. Gözümün önünden gitmiyor. Deli gibi. Peki o zaman. İtiraf et, o bildiriyi ben yazdım de seni karınla görüştürüyor. Yazmadım. Öyleyse kimin yazdığını söyle. Bilmiyorum gerçekten. İyilik dediğiniz bu muydu? İyilik ettiğime inanmazsan tabii ki karşılığını isteyeceğim. Kolay mı zannediyorsun lan sen benim yaptığım işi? Nelere katlandığımın farkında mısın? Duyarlarsa ne derler biliyor musun? Daireyi kerhaneye çevirin diye anamı sikerler beni. Kalayım. Kırmızı mı siyah mı? Siyah. Çek. Ya kırmızı çıkarsa? Nasıl olsa gönderecektiniz. Şansım denemiş oldum. Kal. Nankörlük ettik ama bağışlıyorum. Bak, bütün sorumluluğu ben üzerime alıyorum. Seni bu odada karınla görüştürüyorum. İşte bu kadar. Kalemdekiler bir de evlerine giderler. Nöbetçilerin ne icabına bakacağız artık. Teşekkür ederim. Otur yerine. Karşımda ayakta konuşma. Leblebi alsana. Kalemime da inatçı herifmişsin ya. Bayağı inatçısın. 6 aydır kök söktürdün la bize. Daha doğrusu bana. Hala da konuşmuyorsun, bildiklerini söylemiyorsun. Oğlum bak. İtiraf etsen bu çektiğin sıkıntıların hiçbirini çekmezdin biliyor musun?
Hapishane rahattır. Gelenin gideni olur. Öteki mahkumlarla sohbet edersin. Oyun oynarsın. En güzel de günün sayılı. Doldurdun mu çıkar gidersin. Burası öyle değil. Sen böyle sustukça, inat ettikçe... İnat etmiyorum. Bu inat denen şey akıldan geliyor. Kesin. Akıllı, okumuş, yazmış adam eşek gibi inatçı oluyor. Bilmiyorsa ne söylesin? Bilmiyorsa. Ha, çoğu zaman ben bile bilmem söyletmek istediğim şeyi. Ama benim görevim söyletmektir. Sana düşen de söylemek. Böyle yapacağınıza delil bulun. İspat edin. Delil yoksa ispat edemiyorsam ne olacak? O zaman suçlu değil demektir o adam. Yok ya. Siz benim gerçekten suçlu olduğuma inanıyor musunuz? Bak gene başladın gördün mü? Bak nasıl da zora koşuyorsun işi. Ben senin suçsuz olduğuna inansam ne olacak? Peki buyurun güle güle evinize gidebilirsiniz mi diyeceğim. Ben yazdım dersem inanacak mısınız? İnanacağım tabii. Kendi aleyhine yalan mı söyleyeceksin? O zaman ben buraya o yazı benimdir demek için getirildim. Sen ne sandın? Gerçeği aramak için değil, öyle mi? Gerçeği aramak için. Sen gerçeği bulmak için bana yardımcı oluyor musun? Bilmediğim bir şeyi nasıl söylerim? Demek ikimiz de bilmiyoruz öyle mi? Peki o zaman soruyorum. Niye bizi ikimizi karşı karşıya getirdiler? Niye? Bu işin aslını bulsa bulsa bu ikisi bulur diye. Anladın mı? İkimiz. İkimiz yani. Ama ben tutukluyum, siz değilsiniz. Tutmasak gideceksin. Ben gidiyor muyum? 185 gündür buradayım. Bıkmadan, usanmadan soruyorum, çalışıyorum. Sen susuyorsun. Susmak da bir çeşit kaçmak demektir. Kaçmak isteyen de tutarız tabii ki. Gerçeği bulmak için. Siz gerçeği bulmuşsunuz. Neymiş o? O bildiriyi benim yazdığıma inanıyorsunuz. Sizin için gerçek bu. Amına koyayım dönüyoruz dolaşıyoruz gene aynı yere gelip çakılıyoruz ya. İşte okumuşları bu yüzden sevmiyorum ben. Madem elimizde kimse yok, itiraf et. O bildiriyi ben yazdım de. Dosyanı gönderelim mahkemeye. Orada savun kendini. O zaman siz gidin mahkemeye. Ben mi? Ben mi gideyim mahkemeye? Evet, siz gidin. Nasıl olsa biri lazım değil mi? Gülerler adama ya. Ben kim, o bildiriyi yazmak kim? Benim öyle kabiliyetim olsa polis olur muyum? Yazar olurdum. Güzel de yazmışsın. Senin kadar okumuş yazmışlığımız yok ama az çok anlarız biz ya. Peki sana bir şey soracağım. Sen o bildiride yazılan düşünceleri beğenmiyor musun? Şimdi bir de suç mu öğretiyorsunuz? Yok ya sohbet ediyoruz ya. Ne suç öğretmesi? Hani beğeniyorum desen sen suçlayacak halim yok. Kalleşlik olur o. Ayrıca istesem de yapamam çünkü bir işime yaramaz. İnkar eder geçersin. Hem kimse inancından dolayı yargılanamaz değil mi? O zaman o bildiriyi yazan neden arıyorsunuz? Öyle düşünmüş, öyle yazmış. Tamam oğlum işte. Ben de onu diyorum. Yasalar o bildiride yazılanları suçluyor. Benim suçum değil ki. Ben senin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Evet o yazıyı ben yazdım. Öyle düşündüğüm için öyle yazdım. Kimse düşüncesinden dolayı suçlanamaz derim. Savunurum kendimi mahkemede.
Biz aracıyız aslanım, mahkeme değiliz. Yarın öbür gün senin düşüncenle olanlar iktidara gelir. Ben bu sefer de size karşı düşünenleri sorgularım. Bunun yani inanıp inanmamakla alakası yok. Gül sen gül. Kimlerin eline kaldık diyorsun değil mi? Ben şerefsizlikle ilgili şartlanacağım. Anlaşıldı mı? Size diyorum anlaşıldı mı? Cevap verin. Yasa bozuksa benim suçum mu? Seni 6 aydır mahkeme kararı olmadan tutuyoruz elimizde. Başka ülkelerde böyle değilmiş. Ne yapayım? Yasalar bozuksa bundan benim kadar sen de sorumlusun. Ben o sorumluluğa katılmıyorum. Katılmıyorsun. Ne yapıyorsun? İsyan mı ediyorsun? Evet, isyan ediyorum. İsterseniz yazın. Hayır yazmayacağım. Cart diye inkar edeceksin. Bir boka yaramaz. Madem isyan ediyorsun, acılarına da katlan ki benden bir farkın olsun. Ben sizin gibi o yasaların uygulanmasına alet olmuyorum. Bu yetmez mi? He he. Sen kendini kandırmaya devam et. Kandır kendini. Yargıç da senin düşüncen de olabilir. Ama bal gibi atar seni içeri. Siz beni yargıç karşısına suçu kabul etmiş olarak göndermek istiyorsunuz. Git inkar et orada. Zorla konuşturdular de. Ben mahkemede temize çıksam bile siz benden başkalarını da ele vermemi istiyorsunuz. Nasıl çıkarım insan? Nasıl? Tamam tamam. Biraz sonra karın gelecek. Su ister misin? İstemem, teşekkür ederim. Belki de siz haklısınız. Birkaç aydır bunların hiçbiri ilgilendirmiyor beni. Boşuna. Hepsi boşuna. Artık hiçbir şey umurumda değil. İstediğiniz suçu üzerime de alabilirim isterseniz. O zaman niyet nasıl tartışabildin benimle? Karın gelecek diye mi? Doğru. Sen aylardır böyle arpacı kurusu gibi düşünüyordun. Birdenbire canlandın bugün. Karın gelecek diye değil mi? Karım gelecek. Biz bu odada baş başa kalacağız. Sonra gidip kapıyı kilitleyeceğim. Kilitleyeceğim değil mi? Cidden. Sonra? Sonra karım yanıma gelecek. Elbiselerini. Evet, niye sustun? Onu getiriyorum gözümün önüne hep. Sana başka bir kadın bulsaydık olmaz mıydı diyorsun yani? Bilmiyorum. Buraya getirildikten 2 ay sonraydı. Bir gece karımın yüzünü gözümün önüne getiremez oldum. Ne yaptımsa gelmedi yüzü. Ne kadar kafa yordumsa gelmedi. Ama onu soyabiliyordum. Çırılçıplak yanıma uzatabiliyordum. Başsız bir kadın gibiydi sanki. Başsız mı? Yani başka bir kadın olmazdı diyorsun öyle mi? Bilmiyorum. Deli gibi hayal ediyorum vücudunu. Bundan ötürü kendime kızıyorum. Ona da kızıyorum. Bu duygudan bir kurtulsam.
Rahat edeceğim. Kendime geleceğim. Bildiğin abazanlık bu ya. Yalnız başsız ne demek onu anlamadım. Şimdi öyle olunca hangisi olursa olsun yeter ki bir kadın olsun anlamı çıkıyor ama o da değil diyorsun. İşte bu yüzden sevmiyorum ben okumuş takımını. Durup dururken bir hırtlık çıkartırlar, bir zorluk çıkarırlar. Yalvarırım doğru söyleyin. Bana bu iyiliği neden yapıyorsunuz? Otur yani. Ayakta konuşma karşımda, hoşlanmıyorum. Ne diyordum? İyilik ettikleriniz. Evet. Arada sokuyorsun lafı. Ben de sazan gibi atlıyorum, evet diyorum. İşte senin bu tarafını seviyorum. Hiç korkmadan vuruyorsun. Ama siz yine de her şeye rağmen bana iyilik etmek istiyorsunuz öyle mi? Küstah değilsin. Yumuşak yumuşak söylüyorsun söyleyeceğini. Ayrıca kimileri de doğru söylediklerini. Ben sanki bayılıyor muyum amına kodumun mesleğine? Hadi. Benim. Yakalandı mı? Yakalanmış. Bıraksaydı, vursaydı kendini. Geberip gitseydik Torik. Nasıl olsa asılacak değil mi? İyi tamam tamam hadi. Alo, benim efendim. Yakalandı. Kendini vurmak istemiş. Yok yok, sağ yakalandı. Başüstüne efendim. Demek ki benim saatime göre kaç? 9 saat bizim hesap sarktı. Olsun. O kadarlık aksama olur. Aksama sayılmaz yani. Seni hiç de aksamayacak demektir bu. Efendim, buyurun efendim. Daha bir şey yok efendim. Evet. 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 Sadece 2 gün efendim. 2 gün yeter efendim. Başla. Bana bir oyun oynamayacaksınız değil mi? Ne oyunu? Karımı buraya getirmekle. Ee? Ne bileyim. Aklım almıyor. Karım buraya gelecek. Biz yalnız kalacağız. Otur. Otur. Oturduğun yerde konuş. Şimdi söyle ne söylüyorsun. Şey diyordum. Ne diyordun? Bana cesaret verdiğiniz için konuştum. İsterseniz gidebilirim. Amma mızmızlandın ha. Ya burada kendi odamda seni karınla buluşturuyorum. Daha ne istiyorsun? Ama niçin? Niçin diyor ya? Yatın diye oğlum. Anlamadın mı? Kanepe işine yaramaz mı? Burada onunla yalnız kalacağım öyle mi? Yok, ben de olacağım. Ben de kalacağım desem utanmaz mısın? Daha önce hiç böyle bir şey yaptın mı? Yapmadım. Kıskanç mıydın? Evet. Peki şimdi? Şimdi değilim. Şimdi anlıyorum. Demek
Karın yüzünü bulamaz o. Şimdi anlıyorum şimdi. Demek bu yüzden dayan. Bu yüzden konuşturamadım seni. Biz bildiri sorarken senin kafa başka yerdeydi. Sorduklarıma makine gibi cevap veriyordun. Şimdi anlıyorum. Peki şimdi neden aşağı vurdun bunu? Saklasam ne olacaktı? İşini yürütür giderdin gene. Biz de boşu boşuna uğraşır dururduk. Hiçbir şey değişmez. Öyle deme. Zayıf yanını gösterdin bana. Ne işinize yarar? Ne işime yarar? Ona göre sorar. Benim için fark etmez. Vazgeçersen? Sorgudan mı? Hayır, karınla buluşturmaktan. Bugünkü durumda kalırım. Doğru. Peki karın gelip gittikten sonra? Orasını bilemem. Karınla yattıktan sonra seni sorguya alsam Bilemem. bir umut var mı? Bunu bana mı soruyorsunuz? Ulan bana baksana sen. Otur yerine. Otur, sorduklarım oturduğun yerde cevap ver. Sen bana oyun mu oynuyorsun lan? Hayır. Yalan söyleme. Beni kandırmaya çalışıyorsun. Yok aklı karısının bilmem neresindeymiş de. Yok dünya vız gelir tırıs gidermiş de. Hiçbir şey umurunda değilmiş de. Bunların hepsi palavra lan. Düpedüz karını sikmek için yavaştan alıyorsun ben vazgeçmeyeyim diye. Ben de aptal gibi inanıyorum. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Vaz mı geçiyorsunuz? Vazgeçiyorum. Öyleyse ben gideyim. Siktir git. Siktirin evladı. Buyurun efendim. Öğretmeni gözetlesinler kapıdan. Baş üstüne efendim. Bir dakika. Üzüntülü mü değil mi ona baksınlar. Bana haber ver, bekliyorum. Baş üstüne efendim. Şanslı pezevenk. Buyurun efendim. Ne oldu, niye haber vermiyorsun? Bekliyorlarmış efendim. Neyi bekliyorlarmış? Üzülüp üzülmeyeceğini. Çağır bakayım o hayvanlardan birini bana. Baş üstüne efendim. Ha söyle. Oturuyor efendim. Nasıl oturuyor? Basbayağı oturuyor efendim. Düşünmüyor mu? Anlayamadık efendim. Düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Anlayamaz mısın? Anlarım efendim. Getir bakayım onu buraya. Baş üstüne efendim.
Gel. Lan gel. Çıkar mantı. Saat 1 neredeyse gelir, seninki geç otur bekle. Bir de yalvaracak mıyız lan? Ben öyle bir şey demedim. Ne öyleyse bu yaptı? İyilikten öte bir şey bu. Ne? Zorluyorsunuz. Kim zorluyor lan seni? Siz Oğlum illa karnına yatacaksın diye ben mi zorluyorum seni? öyle demiyorsunuz. Ama Ama ne? aşağı yolladıktan sonra tekrar çağırınca Fena mı ettik? anlayamıyorum. Bununla anlaşılmayacak bir şey yok. Karını buraya zorla mı getirdik? Hayır. Üstüme düşülünce tedirgin oldum. Oğlum delirtme insanı. Üstüne düşen falan yok. Başladık bir işe bitirelim diyoruz. Hepsi bu. Hep iyilikten yani. Peki. İşin aslını öğrenmek istiyor musun? İstiyorum. Bak, benim de içimi gıcıklıyor bu iş. Nasıl yani? Yani şimdi karım buraya gelecek. Siz de burada mı olacaksınız? Yok, ben çıkacağım. Dışarıdan mı bekleyeceksiniz? Başka bir odaya gideceğim. Başka sorun var mı? Demek bu iş olacak. Olay olacak. Sonra? Karın gittikten sonra anlatmaz mısın? Neyi? Kanepede olanları. Bunun için mi ısrar ediyorsunuz? Israr ediyorsun diyor hala. Ulan delirdin lan adamı. Delirdin ya. Niye ısrar edeyim oğlum? Bana bir giren çıkan mı var? Kerhaneci miyim lan ben? Oduş muyum? Anlamadım ben de. Yok yok, hararetin söndü senin. Öyle söndü. Vardır öyle tipler. Coşar. İş icraata gelince fıs. Kalkmıyor mu yoksa? Nasıl isterseniz öyle düşün. Kadını da çağırdık buraya izzet ikram. Duydunuz mu? Neyi duydun oğlum? Yok ulan öyle bir şey yok. Yok oğlum öyle bir şey. Yeter dayanamayacağım bu işkenceye. Nasıl dayanamayacağız? Söyleyecek bir şey yok. Kaçma kendini bırak. Serbest bırak. Hı. Ne oldu ya? Karın gelmezse ne yapalım sonra?
bekle. Ben bekletmiyorum ki. Aşağı haber verin. Gelince bana söyleyin dedim. Ararız şimdi. Bir kadın şimdi değer mi ya? Erkek adamsın. Aman koyayım, telefon da bozulacak zaman oluyor ya. Alo, beklemeyi ver bana. Alo, bekleme mi? Öğretmenin evinden gelen oldu mu? Niye haber vermiyorsunuz? Nasıl demedim ya? Sadece beklesin mi dedim? İyi tamam, beklesin, bir yere bırakmayın. Hadi. Gelmiş bak, aşağıda bekliyormuş, gördün mü? Aldatma yok. Hemen gelecek mi? Biraz sabredeceğim. 6 ay nasıl dayan? Dayanamayacağım artık. Otur yerine. Karşımda ayakta konuşulmasından hoşlanmıyorum. Otur. Zamanı geldi mi? Neyin? Saklamayın, ne olacağını biliyorum. Hiçbir şey anlamadım. Neyi imzalayacağım? O kadar konuşma boşuna gitti desene. Bunun sadece ve sadece insani bir iyilik olduğuna inandıramadık seni. İnanmak üzereydim. Ama o telefon. Hangi telefonu? Demin size bir üstünüz telefon etmedi mi? Hı. Kendini vurmak isteyenle ilgili bilgi almış. Hayır. O değil. Ondan sonraki. Kimdi o? Siz daha iyi bilirsiniz. Ha. İyi, ondan sana ne? Beni sordu size. Belki her gün soruyordu. Bugün de sordu. Tabii burada olmamı istemezdiniz. O yüzden üstü kapalı konuştunuz. Konuştu mu diye sordu size. Siz de daha değil dediniz, değil mi? Sonra da daha ne kadar bekleyeceğim demiş olmalı ki. Siz de merak etmeyin efendim. Bana yalnız 2 gün verin dediniz. Doğru değil mi? Vay anasını arkadaş. Cin gibisin maşallah ya. Yani sen polis olsan bayağı ilerlersin meslekte. Yanlış mı? Yanlış değil de eksik. Eksiğini de siz düzeltin. Çakma kovalasana. İşin gerçeğini öğrenmek istiyor musun? İstiyorum. Moralin bozulmasın diye söylemedim ama. Dinle öyleyse. ...185 gündür buradasın. İnat ettin konuşmadın ya da... ...kafayı karına taktın, sustun. Her neyse. Bu yüzden biz görevimizi yapamamış olduk. Seni istediğimiz kadar tutarız burada.
Hiç kimseye de hesap vermeyiz. Ama bu gibi durumlarda yukarıdakiler pimpirikleniyorlar. Dedikodulardan korkuyorlar. Yani kafamıza göre insanları getirip burada canımız istediği kadar tutuyormuşuz. Görevimizi, yetkimizi kötüye kullanıyormuşuz. Bir de mesleğin haysiyeti var tabii. Beceriksizmişiz falan. Yani gözaltı uzadığı zaman yukarıdakiler sıkıştırıyorlar. Huysuzlanıyorlar. Seni bu sabah merkezden istediler. Herkesten mi? Evet. Orası böyle değil. Biz onların yanında kağıt ve çerez kalırız. Benim için fark etmez. Orayı biliyor musun? Bilmiyorum. Önemli de değil. Öyle deme. Mumla ararsın burayı. Konuşacaksan burada konuş diyorsunuz. Anlıyorum. Konuşmazsanız sicilinize kötü not düşerler değil mi? Değil. Öyle değil. 2 gün daha istemeniz. Bu 2 gün içerisinde beni çözebileceğiniz anlamına geliyor. Son kozunuzu oynuyorsunuz. Neymiş o kuzum? Bilmiyorum, merak ediyorum. Bugün karımla görüşürüm. Yarın da itiraf ederim. Son kozunuz bu değil mi? Eğer öyle olsaydı seni şimdi sıkıştırırdım. Hazır karın aşağıdayken. Son bir iyilik. Öyle. Başka ne olabilir? Hı? Ne olabilir başka? Teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Gidiyor musunuz? Evet. Yakalanan herifi de bir göreyim. Sen sırf kendini düşünürsün, öbürü sırf kendini düşünür. Ben hepinizi düşünürüm oğlum. Hadi hoşça kal. Ben kalıyor muyum? Kalıyorsun. Burada kalıyorum öyle mi? Evet. Kapıda kimse olacak mı? Koridorda dolaşırlar. Kitleyecek miyim? Gitti. Dışarıdakiler? Ben tembih ederim. Şey... Ne kadar müsaade ediyorsunuz? 1 saat. Yetmez mi? Teşekkür ederim. Hadi beline kuvvet. Telefon çalarsa açmazsın.
Enişte. Enişteciğim. Çok şükür. Allah bugünü gösterdi. Ablan. Ablam hastalandı enişte. Ben geldim. Hastalandı mı? Hastalandı. Görüştüreceklerini bilseydim mutlaka gelirdi. Notumu almadınız mı? Aldık ama görüştüreceklerini yazmamıştınız. Muhakkak gel dedim o notta. Bundan bir şey anlamadınız mı? Yok enişte, parasız kaldığınızı sandı ablam. Aksi gibi evde de para kalmamıştı. Ama bugün getirebildim. Çamaşırları da aşağı bıraktım. İyi gördüm sizi enişte. Hastalandı demek. Hastalandı. Sizi gördüğümü söyleyince çok üzülecek. İşte ablamı beklerken beni görünce canı sıkıldı galiba, değil mi? Hayır hayır. Bir koşu gitsem, çağırsam ablamı. Vaktimiz yok. Yarın gelsin öyleyse. Yarın. Değil mi? Artık görüştürdüklerine göre. Evet. Yarın gelsin mi enişte? Hayır hayır. Hastalığı ne? Midesi tuttu. Dün gece hiç uyumadı. Ben de uyumadım. Hem de 4 gecedir. Sen de mi hastasın enişte? Hayır hayır. Demek midesi ha. Bir türlü atlatamadı ha bu hastalığı. Evlendiğimiz gece de tutmuştu. Ne yapacağımı şaşırmıştım. İlaç almadı mı? Yok, almadı. Hiç bakmıyor kendisine enişte. Sizi aldıklarından beri de iyice bıraktı kendini. Sinirlenince azar. Bir şey mi sinirlendi? Hayır, da ev sahibiyle konuşmuştu dün. Ne konuştu? Anlatmadı bana. Kirayı mı ödeyemediniz? Biraz gecikmiştik. Ben bütün bu sıkıntılardan kurtuldum. Hepsi ablanın üstüne kaldı. Evliliğimiz boyunca bir gün bile gün yüzü görmedi. Zavallı kadın. Ayakta durmaya otur şöyle. Otur otur. Daha epey vaktimiz var. Hastalandı ha? Hastalandı. Sen git dedi bana. Aşağıdaki memurlar bekleyin deyince çok şaşırdım. Yine de beklemiyordum. Ablam duyunca çok sevinecek. Evlendiğimiz günü hatırlıyor musun ya? Evlendirme dairesinde sizle hava ısmarladık deyip yola düştük. Eve geldik. Böyle bir yalnız kalınca afalladık. Hem sabırsızdık hem nazik olmaya çalışıyorduk.
çaldı. Komşular bir karı koca. Ablanı gelin elbisesiyle görmek istemişti. Bunlar gitti, yine yalnız kaldık. Soyundu ablam. Büsbütün soyundu. Bütün vücudunu santim santim hatırlayabiliyorum. Şurasında bir beni vardı. Öptüm o beni. Neyse bak, burasını iyi dinle. Bak bana. Gece deniz kıyısında bir lokantaya gittik. Cebimde 50 lira var. Yedik, içtik, eğlendik, dans ettik. Hesap tam 48 lira tuttu. 2 lirayla taksi tutamazdım. O yolla ablamla kol kola yürüdük. Ne gülmüştük ya. Ertesi sabah kapı çaldı yine. Açtım. Bir gün önceden bir küfe odun sipariş etmiştik. Onu getirmişler. Parasını istediler. Öğleden sonra veririm dedim. Savdım adamları. Anlayacağın öyle başladı. Öyle gitti işte. Ablam bir gün bile şikayet etmemiştir enişte. Bilirim bilirim. Sizi çok sever. Sever sever. Yani hala da çok seviyor. Bak, o ilk günlerdeki heyecan kalmıyor. Eskisi gibi olmuyor zamanla, anlıyor musun? Bizimki evlilikten çok bir işbirliğine dönüştü, anlıyor musun? Konuşsana ya. Konuş. Konuş. Ne diyordun? Şey diyecektim. Ne? Ablam o kadar derin düşünmez herhalde. Yani biz kadınlar erkeklerden daha farklı düşünüyoruz galiba bu konuları. Ben böyle düşünmüyorum. Umutsuzluğa kapılıyordum ablanın yanında, anlamıyor musun? Birlikte yaşadığım insana gitgide yabancılaşıyordum. Burada bu sıkıntılardan kurtuldum artık. Ablan, tam ablan şimdi. Her şey. Öyleyse en güzel. Yanlış anlamadımsa buraya girdikten sonra ablamı daha çok sevdiğinizi söylüyorsunuz. Değil mi enişte? Sen beni aptal yerine mi koyuyorsun ya? Ha? Ne alakası var benim söylediğimin senin söylediklerinle? Ha? Gereksiz bir yükten kurtuldum diyorum, anlamıyor musun? Yük mü? Enişte, ablam size yük olmazdı. Sizi bir gün bile üzmemiştir. Tamam tamam, uzatma. İçeri girmek sinirlerimi bozdu galiba. Bunları sana anlatmak güç. Artık sonu gelmiştir inşallah. Kendimi tutayım diyorum, tut. Sen kendin demedin mi daha önce ya? Biraz önce kendin demedin mi? Kadınlarla erkekler birbirlerini tam olarak anlayamazlar demedin mi? Farklıyız biz, değil mi? İşte içeridekilerle dışarıdakiler arasında da böyle bir fark varmış. Ben bugün anladım. Ne kadar ezbere yaşıyorsunuz dışarıda. Hiçbir şeyin gerçeğini bilmeden. Siz burada tabii böyle uzun süredir yalnız başınıza kalınca sıkıldınız enişte. Yok yok, iyiyim. İlk aylar biraz sıkıntılı oldu ama şimdi iyiyim. Çok şükür.
Ablam duyunca çok sevinecek. Enişte, hele bir eve gelin. Bak görürsünüz her şey nasıl düzelecek. Yakın mı? Ne? Çıkmanız yakın mı diye sordum. Buradaki işimiz bitti. Çok şükür. Yarın gidiyorum Nereye? merkeze. Merkez neresi? Bilmiyorum. Sana bir şey soracağım. Buyurun enişte. Ya şu enişte lafını kaldır önce bir. Peki enişte. Alışmışım. Ablanın sende resmi var mı? Bu muydu söyleyeceğiniz? Sen ne san? Başka bir şey mi san? Yok başka bir şey sanmadım. Hay Allah. Ablamın resmi yok yanımda. Keşke getirseymişim. Bende de yok. Getirsin mi? Nereye getirecek? Ablan sana benzer mi? Benzer biraz. Biraz. Öyle mi? Bilmem ki. Ayağa kalk bakayım. Kalk kalk. Vücudun aynı. Otur otur. Yüzü benzer mi? Kardeş kardeşe benzemez mi enişte? Ablanın yüzünü getiremiyorum aylardır gözümün önüne. Bir türlü bulamıyorum yüzünü, hatırlayamıyorum. Demin burada seni beklerken en çok onu merak ediyordum. Yüzü neye benziyor diye. Sen içeri girince bir an dedim böyleymiş yüzü. Sen enişte deyince sonra tanıdım. Bunu da anlatacak mısın abla? Bugün gelseydi sizden dinlemez miydi? Benden dinleyeceği başka şeyler de olacaktı. Bana anlatamaz mısınız enişte? Aracıyla anlatılamayacak şeyler. Hay Allah. Ablamın hastalanması çok kötü oldu. Gelseydi burada sizi baş başa konuşturacaklardı. Yanımıza bir nöbetçi bile koymadılar. Hı? Bizi tamamen yalnız bıraktılar. Ha. Enişte benim sizden sorup öğrenmek istediğim çok şey vardı. Ama böyle geldiğimden beri laf oradan oraya dolandı. Şimdi ben ablama ne söyleyeyim? Yarın gidiyorum dediniz. Nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz öyle mi? Peki biz nereden öğrenebiliriz? Öğrenirsiniz.
Peki bugün böyle açık görüş olacağını notta niye yazmadınız? Bunları öğrenmek istiyor musun? Tabii ki ablama anlatmak için. Geç öyle. Geç geç. Dinle bak. Salı günü komiser beni çağırdı. Sorgu için değil dedi. Oturttu. Sigara ikram etti. Halimi hatırımı sordu. Gerçekten mi? Demek ki anladılar artık suçsuz olduğunuzu. Sen benim suçsuz olduğuma inanıyor musun? Tabii ki. Onlar inanmıyor işte. İnanmıyorlar da neden? Neden bana iyilik yaptı değil mi? Evet. İş başka, insanlık başka dedi. İyi biri öyleyse. Bunun iyilikle alakası yok. Nasıl yani? Anlamadım. Ya ben de anlamadım önce. Peki komiser size tam olarak ne söyledi? Bunca aydır en çok neyi özlediğimi sordu. Evet. Ben de karımı özlediğimi söyledim. Tabii doğal olarak. Not yaz dedi, cumartesi gelsin. Seni benim odada, bu odada baş başa görüştürürüm dedi. Çok yazık olmuş. Ben notta bunu yazamadım. Neden enişte? Çünkü komiser izin almadan kendiliğinden karar vermiş gizli olarak. Gizli olarak öyle mi? Aynen öyle. Ablamın hastalanması çok kötü oldu. Anladın mı? Yüzüme bak ya. Yüzüme bak da söyle. Anladın mı? Cık, anlamadın sen. Bak, yüzüme bak. Bak salı gecesinden beri hep bugün. Ablanla görüşeceğim günü bekleyerek uyku bile uyumadım. Sinirlerim gerildikçe gerildi. Ablan gelseydi, bugün ablan gelseydi ben onunla yatacaktım. Anladın mı? Yatacaktım ben onunla. Bak bu istek beni aylardır kendine köle etti. Yediğim yemekte, içtiğim suda onu görüyorum. Sadece kadın olarak, anlıyor musun? Sadece kadın olarak. Onu bekliyordum, onu istiyordum. Bak burasını iyi anla. Senden rica ediyorum, yalvarıyorum sana. İyi anla burasını. Çünkü benliğimin yok olup olmaması meselesi bu. Niçin sigara içiyorum, niçin yürüyorum, niçin duruyorum, niçin konuşmuyorum, niçin susuyorum? Hepsi bir kadının vücuduna, çıplak vücuduna bağlanmış ve ben onu beklerken ve 5 gündür buna inanmışken gelmiyor, anladın mı? Gelmiyor! Leblebi al. Al ya al. Enişte. Ben şimdi sizden özür dilesem bir yanlışlık yapmadım ki. Özür dileyim. Af dilesem bir suç işlemedim ki. Ama burada bulunmam gene de büyük bir suç. Çok büyük bir yanlışlık enişte. Otur ayakta durma. Otur şöyle. Enişte bana söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Ya otur.
Ayakta durma, otur geç şöyle. Gitmek mi istiyorsun? Sizi daha fazla üzmemek için. Müsaade ederseniz. Bir saat demişti. Komiser mi? Ha. Daha vaktimiz var yani. Enişte 150 lira getirdim. Aşağı bıraktım. Çamaşırlarınız da yıkandı, ütülendi. Üzülecek bir şey yok. Ablan hastalandı, sen geldin. Evet, midesi tuttu. Tutunca da Sen geldin. evet. Öyleyse Enişte. Vakit gelmiştir. Ben gideyim. otur ya, otur. Otursana ya, otur şöyle. Ayakta durma. Ablan gelseydi orada oturacaktı. Belki de. Belki de değil ya, kesin. Üstelik gitmek için senin gibi böyle acele etmeyecektim. Etmezdi. Sen niye ediyorsun? İşte hastalandı da. Korkuyor musun? Niye korkayım? Soy. İşte Şu enişte lafını kaldır, tamam mı? Nefret ediyorum. delirdiniz mi? Şu dışarıdakiler. Şu kadar akıl yok, aklı şu kadar yok. İşte kendinize gelin. Bak anlamazlıktan gelme. Seninle yatmak istiyorum ya. Anlamıyor musun? Seninle yatmak istiyorum. Bari mi? Seninle yatmak istiyorum! Anladın mı ha? Oldu mu? İşte Hadi. benden ne istiyorsun? Ya hadi aptallığı bırak da soyun hadi. Ben gideyim. Affedersin. Enişte tamam. Üzülmeyin. Bir kriz geçirdiniz. Orada da affedilecek bir şey de yok. Zaten ikimizin arasında geçti. Olanı biteni hatırlamayacağız bile, görürsünüz. Tamam ne olur. Bitti, geçti artık. Devam et lütfen. Konuşmaya devam et hadi lütfen. İşte aylarca şefkat görmediniz. Kimseyle görüştürülmediniz. Bunda anlamayacak ne var ki? Yalnızlık sizi yedi bitirdi. Sesim beni iyileştiriyor. Devam et. Ne olursun devam et.
oturdunuz. Sinirleriniz yıprandı. Devam et, durma. Bütün sevdiklerinizden uzaktaydınız. Saçlarımı okşayarak devam et hadi. Hadi ne olursun. Hadi. Bütün sevdiklerinizden uzaktaydınız. Yakınlarınızdan uzakta. Buradan çıkacağınız günü bekleyerek büyük bir sabır gösterdiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Enişte! Ya bak. Bak zorbalık etmiyorum. Senin anlayışına güveniyorum. İkimizi buraya niçin kapadılar? Ha? Niçin biliyor musun? Şu kanepenin üstünde yatalım diye. Bak onlar bize bu kolaylığı sağlıyorlar. Bizi kapıyı kilitliyorlar. Bizi baş başa bırakıyorlar. Biz sadece vakit kaybediyoruz. Yanılıyorsun enişte. Komiser size o izni ablamla görüşün diye verdi. Benimle değil. Ya onlar için ha ablan olmuş, ha sen. Olur mu? Komiser size kime not yazmanızı söylemişti? Ablana. Tamam, bakın gördünüz mü? Ya seninle görüşmek istediğimi söylesem sana yazdıracaktı. Yani ne olursa olsun yeter ki bir kadın olsun diye mi düşündünüz? Daha önce söyleselerdi inanmazdım. Ya ben de inanmazdım. Bak şimdi. Bugün gelseydi ablanla burada yatacaktık. Her şey buna göre planlanmıştı. O hastalanınca sen geldin. Böyle bir durumla karşılaşacağımı bilseydim gelir miydim sanıyorsunuz? Düşünmeden konuşuyorsun ya. Dilinin ucuna geleni söylüyorsun. Çünkü gerçeklerden korkuyorsun. Bütün işiniz gizlenmek, saklanmak sizin. Sizin derken kimi söylemek istiyorsunuz? Dışarıdakileri! Yani size göre gerçekleri görebilmek için böyle aylarca bir odaya kapatılmak, kimselerle görüştürülmemek gerekiyor, öyle mi? Dışarının gereksiz baskılarından kurtuluyor insan. Özgür düşünmeye başlıyor. Özgür mü? Delice deseniz daha iyi olurdu. Nasıl istersen öyle söyle. Sen uslusun da ne oluyor? Ha? Sizin bu namus anlayışınız. Ya niye benim bu kadar üzerime geliyorsunuz? Sizin kadar bu konuları düşünmüyorum diye. Otur otur ayakta durma otur şöyle. Gitmeye kalkarsam yine zorbalık yapacak mısınız? Hayır. İyi. Gidiyorum öyleyse. Kapı kilitli. Hani zorbalık yapmayacaktınız?
dışarıdan açarlar. Emir aldılar. Açmamak için mi? Polisle işbirliği mi yaptınız? Evet, karımı burada tutmak için polisle işbirliği yaptım, evet. Ben senin karın değilim enişte. Açmazsan bağırırım. Bağır. Bağır hadi. Otur, ayakta durma, otur. Korktuğumu sanmayın. Benim korkulacak bir tarafım yok. 185 gündür içeri tıkılmış zavallı biriyim. Şimdi de acındırmaya mı çalışıyorsunuz? Ne acındırması ya? Benimle konuşmaktan korkmana gerek yok diyorum. Sizinle konuşmaktan korkmuyorum ki. Öyleyse vakit olmadan niye çıkıp gitmek istiyorsun? Beni buraya hapsettiniz enişte. Hapsetmedim. Kapıyı açsam gideceksin. Demek beni inandıramayacağınızın siz de farkındasınız. Sen inanacağını anladığın için gitmek istiyorsun. Sizin inandığınız şey mi? Evet. Ha, demek benim haklı olabileceğimi bir an bile aklınıza getirmiyorsunuz. Ya haklı değilsin. Yani tek bir doğru var. O da sizinle yatmam. Öyle mi? O zaman deminden beri beni niye inandırmaya çalışıyorsunuz? Zor kullanın. Enişte. Enişte size ne kadar büyük bir hayranlık beslediğimi çok iyi bilirsiniz. Düşünmeyin sizin bana verdiğiniz kitaplardan öğrendim ben. Ne olur beni hayal kırıklığına uğratmayın. Bir yetişkin gibi davranmıyorsun. Saçma bir mantıkla namus denen şeye takılıp kalıyorsun. Saçma bir mantık, öyle mi? Niye saçma olsun? Saçma ya. Saçma. Sana mı kaldı bunları savunmak? Ben onları doğru buluyorsam İnat ediyorsun. İnatçısın sen. İnatçısın. heyecanlandınız. Sakin olun. Gitmek mi istiyorsun? Duydun mu? Duyuyor musun?
nasıl duydum? Olur olmadı zıklamaklarda böyle sesler duyuyorum. Nöbetçiye sesleniyorum bir şey duydun mu diye. Duymadım diyor. İşte bunlar bilerek saklıyorlardı senden. Şerefsizler. Tamam kalk kalk gel. Gel böyle gel. Tamam geçti. Tamam bitti artık gel. Duydun mu? Aa! Duydun mu? Yok enişte bu sefer bağıran olmadı. Olmadı mı? Belki siz deminki çığlığın etkisinde kaldınız. Öyle, öyle olacak. Sabaha kadar sürer gider artık. Neye karar verdin? Ne kararı? Anlamazlıktan gelme. Vaktimiz az kaldı. Enişte demin gidiyordum. Hiçbir yere gidemezsin. Vaz mı geçtiniz? Evet vazgeçtim. Gerekirse zor da kullanacağım. Biliyorum sonra pişman olacağım. Kendimden nefret edeceğim ama ne yapayım? Ha ne yapayım? Başka yolum yok. Şimdi soracaksın. Ve buraya uzanacaksın. Söylemeyin. Söylemeyin öyle. Bak dinle. Sen benim karım olsaydın da bugün hastalandığın için yerine ablanı yollasaydın. Tamam peki. Aynı nedenlerle ben de ablanı inandırsaydım. Evet. Ne derdin ona? Böyle bir şey yaptığı için ablanı kötüler miydin? Ablamın kızacağını düşündüğümden değil ki benim razı olmayışım. Deli etme beni, deli etme beni ya. Diyorum ki böyle bir şey yaptığı için ablanı kötüler miydin? Onun anlayışına kalmış. Peki madem anlayışına uygun bulsaydı ne derdin ona? Ha? Yani benim durumumdaki bir adam için kıskançlık kavgası çıkarır mıydın? Yok çıkarmazdım. Kıskanır mıydın? Peki ablan ne derdi? Ha? Bak derdi. Bu bir sevişme derdi, aldatma değil derdi. Yapacağın tek şey benim yaptığımdı derdi. Yapılacak tek şeyin bu olduğuna ben de inansaydım ses çıkarmazdım. Ya ses çıkarmamakla kalmazdın. Teşekkür ederdin ablana. O kadar fazla olurdu. Ya fazla olmazdı gerçekten. Söylediklerinize inanamıyorum. İnatçısın çünkü. İnatçısın da ondan. Sizinkisi basit bir kadın ihtiyacı. Belki öyle. Ama bu tutku beni
Beni kendine köle etti, görmüyor musun? Ama gerçek değil. Ya gerçekse. Soruyorum sana ya. Gerçekse. Razısın değil mi? Hayır, hayır. Tamam, heyecanlanma. Boyuna yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Hatta gerçeğin tümünü anlatmadım bile. Olmaz böyle bir şey. Olmaz. Sakinleş. Daha vaktimiz de olmadı. Yapmayacağım. Yapacaksın. Sözlerinize dikkat edin. Ne varmış sözlerimde? Sizi sorguya çekenler de aynı şey yapmıyorlar mı? Siz zorbalıktan ne anlıyorsunuz? Beni kolumdan tutup kanepeye fırlatmayı mı anlıyorsunuz? Dayağı işkenceyi mi anlıyorsunuz? Bir insanı belli bir konuda inandırmaya çalışmak da zorbalık değil midir? Ya ben belki davranışlarım üzerinde düşünmek istemiyorum. Ben belki basit bir insan olarak kalmak istiyorum. Onların bana ihtiyacı yok. Ben onlar için sadece bir tesadüf. Benimse sana ihtiyacım var. Ben de öyle bir tesadüfüm işte. Tek suçum ablamın yerine buraya gelmek. Sizi tanıyamıyorum artık enişte. Bir amaca yönelmişsiniz. Gözünüz başka hiçbir şey görmüyor. Ben sizin için bir aracım, o kadar. Hep gelip aynı noktaya takılıp kalıyorsun. Çünkü tek korkum başkalarının gözünde orospu olmak. Ne boş şeyler bunlar. Bunlar mı boş şeyler? Hayır. Senin onlara takılıp kalman. Siz bunda bir ahlaksızlık görmüyor musunuz? Görmüyorum. Yani benim yerime buraya kim gelse ona aynı teklifi yapacaktınız. Öyle mi? Sanırım Kesin konuşun. yapacaktım. Ben böyle bir şeyi asla kabul edemem. Ne istiyordun ya? Ha? Nasıl olmalıydı? Ha? Önce sevmeliydin de ondan sonra mı teklif etmeliydim? Ha? O zaman durumumuz normal mi olurdu? Tamam. Sevseydim seni, sen de beni sevseydin. Ablana karşı sorumluluk hissedecektin ama böyle inat etmeyecektin değil mi? Çünkü aşka saygın var değil mi? Sizin yok mu? Yok. Ablamı sevmiyor musunuz? Sevmiyorum ya! Sevmiyorum! Seni de sevmiyorum, başka bir sevdiğim de yok! Anladın mı?
Keşke gelmeseydin. Keşke gelmeseydin. Enişte. Enişte ne olur vazgeç. İnat etme. Enişte deme bana ya. Nefret ediyorum o laftan. Tamam peki. İnat etme diyorum. İnat etmiyorum. Demir gibi bir iraden var. Eziyorsun insanı. Sana karşı koyamıyorum. Ne olur. Ne olur bırak. Bırak da gideyim. Peki git. Bana darılmayın. Darılmadınız değil mi? İşte sizi böyle bırakmak istemiyorum. Nasıl olayım ki? Darılmadığınızı, kızmadığınızı söyleyin. İçim rahat etsin. Acıyor musun bana? Niye? Severim ben sizi. Belki yapmam lazım. Ama elimden gelmiyor. Gelmiyor bir türlü, ne olur anlayın beni. Allah'a ısmarladık. Kapıyı açar mısınız? Yok, ben böyle gidemeyeceğim. Siz ablamı aldattınız mı hiç? Evet, bir kez. Bunu da anlat. Hayır, söz veriyorum anlatmam. Peki sevdiğiniz biriyle miydi? Öyle gibi.
vaktimiz kalmadı da. On 13 yaşındaydım. Ortaokula gidiyordum. Babam öleli 2 yıl olmuştu. Yoksul düşmüştü. Annem terzilik yapıyordu. Zar zor geçiniyorduk. Kitaplarımın çoğunu okusandı. Okul çantam bile yoktu. Büyük bir evin 2 odasında oturuyorduk. Neyse bayram geldi. Annem ne yaptı etti bana bir ayakkabı aldı. Bir pantolon, bir gömlek dikti. Bir gün önceden sözleşmiştik. Arkadaşlarım gelecek. Onlarla bayram yerine gidecektik. Atlı karıncaya binecek. Tatlıcıda tatlı yiyecektik. Belki sinemaya da gidecektik. Annemden para istedim. Paramız yok oğlum dedi. Hırçınla açtım. Arkadaşlarım neredeyse gelecekti. Onlara ne diyebilirdim? Paramız olmadığını, bu yüzden bayram yerine gidemeyeceğimizi söyleyemezdim ya. Sinirlendim. Üstümdekileri çıkarmaya başladım. Sağa sola fırlattım, duvarlara fırlattım ayakkabılarımı. Beni üzgün üzgün seyreden annem o an dolaptan çantasını çıkardı. Açtı çantayı, para aradı. 1 lira buldu. Zavallı kadın bütün parası oydu. Uzattı bana. Al oğlum dedi, yetmez mi? Aldım parayı. Sağa sola kıyafetlerimi topladım. Ayakkabılarımı giydim. Arkadaşlarımı beklemeye başladım. Geldiler. Annem şeker ikram etti onlara. İkisini de okşadı, öptü. Sonra hadi gidin oğlum dedi. Güzel güzel eğlenin. Hadi. İçime sığmıyordu. Çıktık dışarı. Tam bizim sokağa dönecekken dönüp eve baktım. Annem gülümseyerek bana el sallıyordu. O an bir ağlama geldi içimde. Ağladım belli etmemeye çalışarak. Ben gelmiyorum dedim arkadaşlarıma, siz gidin. Neden diye sordu biri. Paran yoktu ondan gelmiyorsun değil mi dedi. Elimi cebime attım, çıkardım. İşte dedim para, işte. Beni bırakıp gittiler. Bir süre sersem dolaştım. Doya doya ağladım. Sonra sildim gözlerimi. Neşeli olmaya çalışarak eve döndüm. Neden döndün oğlum dedi annem.
Canım istemedi dedim. 1 lirayı uzattım ona. Aldı parayı, masanın üstüne koydu. Beni göğsüne bastırdı. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ben ağlamıyordum artık. Anneme de ağlamamasını söyledim. Sildim gözlerini. Ağlamak artık bana, koca bir ortaokul öğrencisine yakışmazdı. Koca bir adam olmuştum birdenbire. Geldiğinden beri sana şöyle alıcı gözüyle bakmamıştım. Güzel misin sahiden? İçeride insanın kafası başka türlü işliyor. Sen bugün biraz bunu anladın. Sen içeri girdin biraz. Biraz da ben dışarı çıktım. Affedecek bir şey yok ki. Çok şey var. Asıl sen beni affet. Ablana beni iyi gördüğünü söyle. Yalandan değil ha, gerçekten değil. Belli olmuyor mu? Bugün içeri girdiğimden beri geçirdiğim en tehlikeli gündü. Ama bu konuşma beni kendine getirdi. Şimdi eskisinden de güçlü. Ablana gider gitmez nane limon kaynat. Sinirlenmesin, tamam mı? Ben de yakında geleceğim. Açın lan! Aç lan kapıyı! Aç diyorum sana bir kere. Aç! Ne oluyor lan burada? He? Siz çıkın bakın. Çık. Ben adamın gözünü patlatırım lan. Kerane mi burası? Ben senin pezevengin miyim? Alın bunu. Gel lan. Şuraya bak. Amına koydum çocuğu.